Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, 250 gram kıymayla bu kadar köfte yapacağız. Meşhur Kıbrıs köftesi yapacağım bugün. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 1 kilogram patatesimiz var. Ben onu önceden hazırladım, doğradım. Hani siz videoyu izlerken sıkılmayın diye. 1 kilo patatesimizi, rendemizin 2 ucu var biliyorsunuz. Biri kalın, biri ince. İnce ucundan, yani ince rendesinden güzelce rendeleyelim. Yani bu işlem benim 3-4 dakikamı aldı. Hatta bunu eşinize yaptırın, oğlunuza yaptırın, kolunuz ağrırsa. Bütün rendelediğim patatesleri şöyle bir kaseye alıyorum. Biliyorsunuz çok suyunu salar rendeleme işlemini yaparken. Şimdi sevgili arkadaşlarım, sıkabildiğiniz kadar, yani ne kadar sıkabiliyorsanız suyunu çıkarın. Ne kadar suyunu çıkarırsanız daha sonra o kadar az galeta ununa ihtiyacınız olur. O yüzden ben de elimle bütün gücümle sıkabildiğim kadar suyunu çıkarıp yoğurma kaseme aldım. Bu arada taze rendelenmiş domatesin suyu güzelliğimiz için etkilidir. Ben onu da bir kavanoza doldurdum. İster cildinize sürün, ister saçınıza maske yapın. Çok faydalıdır. Hani ziyan olmasın, onu da şöyle belirtmek istedim. Bir gün buzdolabında dayanıyor. Hemen tarifime geri dönüyorum. 1 kilogram rendelenmiş patatesimiz var. Onun içerisine 3 tane küçük soğan bende vardı ama 2 tane orta boy kuru soğan yeterli olur. Bir tutam da maydanozumuzu, ikisini aynı anda bir manuel el blenderından geçiriyorum. O zaman çok kolay oluyor çünkü maydanoz yalnız başına zor geçer. Ama soğanla geçirirseniz işiniz kolay olur. Veya tahtada ince ince kıyabilirsiniz. Soğan ve maydanozumuzu da ince ince kıydıktan sonra yoğurma kasemize alalım. Bu arada hiç merak etmeyin, ben bütün malzemelerin kıyısını, köşesini, kapaktaki kalanların hepsini kaseye sıyırıyorum. Ziyan olmuyor. 250 gram orta yağlı kıymamızı ilave edelim. Çift çekilmiş olsun. 1 tane yumurta. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, acı pul biber, kimyon. Kimyonu çok az ekleyin, yani 1 çay kaşığı diyebilirim, silme veya hafif tepeli. Baskın bir baharattır, çok olmasın. Karabiber ekleyelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ben galeta ununu kendim yapıyorum. Şöyle göstereyim size. Bayat ekmekleri fırına atıyorum. YouTube'da da tarifini vermiştim. Sonra robottan geçiriyorum. Galeta unu olarak ben 4 yemek kaşığı ekleyip bir yoğurdum. Yani siz de bir ekleyin. Baktınız ki çok cıvık, bir kaşık daha ekleyin. Bu patatesinizin suyuna bağlıdır. 2 yemek kaşığı da zeytinyağımızı ilave edip güzelce yoğurmaya başlayalım. Hemen belirteyim, ben ilk etapta 4 yemek kaşığı galeta unu ekledim. Baktım ki biraz daha cıvık, 5 yemek kaşığı yaptım, tam denk düştü. Siz de galeta unuyla köftenizin kıvamını dengeleyin. Bütün malzemeleri ekledikten sonra şöyle güzelce var gücünüzle köftenizi iyice yoğurun. Bakın sevgili arkadaşlarım, bütün malzemeler geçişmiş olsun. Yani bir 3-4 dakika yoğurun, çiğ köfte yoğuruyormuş gibi. Şimdi onu güzelce bir düzeltelim. Yüzeyini kapatalım. Yani galeta ununun fazla suyu emmesi için biraz zaman verelim. Yani bunu hemen sıkmayın. Bir 15-20 dakika böyle tezgahta bekletin. Galeta unu iyice kıvamını versin. Bir 15 dakika beklettim ben ve 15 dakikanın sonunda köfte böyle çekişmiş. Galeta unu bütün fazla sıvıyı emmişti. Şimdi şekil verebiliriz. Şekil vermek için 1 yemek kaşığı sıvı yağı küçük bir kaseye aldım. Elimi sıvı yağa batırarak köftelerden şöyle büyük büyük şekil vererek tabağa diziyorum. Hemen burada belirteyim sevgili arkadaşlarım, ben jumbo şeklinde yaptım. Siz arzu ederseniz köftelerinizi daha da küçük yapabilirsiniz. Ama özelliği büyük olması, ben de tarife sadık kalarak büyük bir şekilde Kıbrıs köftelerini şekil vererek tabağa diziyorum. Bu arada yan taraftaki tabağı görüyorsunuz, biraz ince ve uzun. Ben baktım ki ona sığmayacak, aynı tabağın daha büyüğüne servis etmeye başladım. Yani ben böyle çekimlerde arada bir tabakları değiştiririm, sizin aklınız karışmasın. Yani aynı çekime devam ediyorum demektir. Bütün köfteleri sıktım ve tabağımıza dizdim. Gördüğünüz gibi koca bir tepsi dolusu köftemiz çıktı. Şimdi köftelerimizi hazırladık. Ocağımızın başına kızartmaya başlayabiliriz. Köftelerimiz için tavanın içerisine sıvı yağı bıraktım. Altını açın.
yağınızın kızmış olması gerekli. Bunu bir tahta kaşığı şöyle bırakın içine, kabarcıklar oluşuyorsa yağ istediğimiz sıvıya, ısıya gelmiş demektir. Şimdi hazırladığınız köfteleri teker teker, aman dikkatli bırakın, pat küt atmayın, yağ sıçrayabilir. Teker teker dikkatli bir şekilde yağın içine bırakalım. Bakın sevgili arkadaşlarım, kullanacağınız yağ oldukça çok olsun. Yani az bir yağda kızartmayın. Köftenin yüzeyi de yağ ile kaplansın. Ekledikten sonra şöyle bir kaşıkla dikkatlice sağa sola götürün. Arada bir kızarıklığına bakın. Mesela ben şu an kontrol ettim. Dedim birazcık daha kızarsın, içine bıraktım. Çünkü bilirsiniz bu tarz tavalarda şöyle köfteleri gezdirirseniz çok daha eşit bir şekilde kızarmış olur. Ve ilk porsiyon köftelerimiz kızardı. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle nar gibi olmuşsa hemen şöyle bir mutfak havlusu serdiğiniz tabağa alın. Güzelliklere bakar mısınız? Ne bir çatladı, ne bir patladı, ne bir şekli bozuldu, ne bir dağıldı. Hiçbir şey yok. Tarifime sadık kalırsanız Allah'ın izniyle aynı köfteleri yaparsınız. İkinci postamızı da, yani ikinci köftemizde 2 defa da kızarttım bütün köfteleri. Tavaya verdikten sonra tahta kaşıkla şöyle bir ileri geri yapıyorum. Çünkü eklediğiniz anda köfte tabana yapıştıysa her ihtimale karşı onu biraz oynatıyorum. Ve daha sonra ikinci köftelerimiz de kızardı. Onları da yağlı kağıt sermiş olduğum tabağa alıyorum. Yani ben lezzetini de bildiğim için muazzam bir lezzeti var. Çok bereketli, çok lezzetli. İçinde patatesiyle, kıymasıyla mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu arada biliyorsunuz patatesleri rendelerken o en son kısımlarını rendeleyemiyoruz. Ben onları atmadım. Onları da güzelce doğradım. Patates olarak kızarttım. Biliyorsunuz ben tariflerimde her zaman ziyan olmasına bir şeyin çok üzülürüm. Hani rendelerken elimizi kesmemek için bir kısmını bırakırız ya. İşte bu şu an gördükleriniz o bıraktığım o bir kısımlar. Onları da ince ince doğradım. Yanına güzel bir porsiyonu patates kızarmış oldu. Ama tabii siz arzu ederseniz daha çok patates kızartabilirsiniz. Benim amacım tarifi uygularken kalanla gidenle neler yapabiliriz onları da söylemek. Ve nefis Kıbrıs köftelerimiz sunum için hazır. Hemen size şöyle detaylıca patatesimiz, köftemiz, ben yanına bir de yeşil salata yaparak servise hazırladım. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere 250 gram kıymayla ve 1 kilogram patatesle yapabileceğiniz Kıbrıs köftesi tarifini hazırladım. Çok bereketli, çok lezzetli. Hemen şöyle bir tane alıyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Ben bugün yanına kalan patatesleri kızarttım ve yeşil salatayla servis ettim. Ama siz sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Ekmek arası köfte yapabilirsiniz. Lavaşın arasına dürüm yapabilirsiniz. Üzerine kremalı mantarlı bir sos yapın. Onunla servis edin, harika olur. Yanında pilav yapabilirsiniz. Makarna yapabilirsiniz. Artık gerisini size bırakıyorum ve doku testine geçiyorum. Dışı çıtır, içi yumuşacık ve şahane bir şekilde pişiyor. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, aklınızda hiç soru kalmasın. Bakar mısınız? Zaten patatesleri biliyorsunuz zar gibi incecik rendeledik. 250 gram kıyma kullandık. Şahane bir lezzet. İçiyle, dışıyla, lezzetiyle mutlaka denemenizi isterim. Lütfen deneyince bana yorum olarak bırakın. Tarifi hızlı hafta sonuna yetiştirdim. Çünkü Instagram'da görünce lütfen Selva Hanım bu tarifi hafta sonuna yetiştirin demiştiniz. Bugüne yetiştirdim. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.